Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün sizlere birebir ölçülü olarak kışlık salamuraya yaprak basımını göstereceğim. Tam 4 kilo yaprak ile ben hazırladım. Kışlık hazırladım kendime. Kendime hazırladığım ölçüler ile sizlere de birebir bu ölçüyü vereceğim. Dikkatli bakın videoya. Hiçbir ayrıntısını kaçırmayın. Siz de kışlık yapraklarınızı hazırlayın. Dediğim gibi tam 4 kilo yaprak aldım. İşte yapraklarım burada. Döküyorum. Bizim burada köy pazarından aldım arkadaşlar, gelen satıcılardan. Biraz ucuz aldım. 25 TL'ye aldım. Ama 50 TL'ye de yapraklar var. Çok daha güzel. Bunlar biraz arada yırtıkları var. Onları da ayıracağım. Her ne olursa artık koyacağım. Gördüğünüz gibi yapraklarım burada. Çürüğünü, çarığını, yırtığını, pırtığını ayıracağım. Sapını keseceğim. Ve kışlık salamuraya, pet şişelere basacağız. Hep birlikte basacağız ki görün her ayrıntısını. Siz de yapın ve kışın bol bol sarmalarınızı sarıp yiyin. Birebir ölçü olarak vereceğim. Hani kaşık ölçüsü, bardak ölçüsü her neyse tamamen ölçülü olarak vereceğim ki hiç kimse ben yapamadım, benim yapraklarım olmadı, eridi, çürüdü demesin. İşte yapraklarımız burada. Şimdi ilk aşamada ne yapıyoruz? Saplarını şöyle bir makas ile kesiyoruz. Neden kesiyoruz arkadaşlar? Bu sapları çöplere koyarken yaprakları zaten parçalar. Onun için bunları kesip bir de temizlememiz lazım. Eğer bütün sapını koyarsanız sarmaya kalktığınızda size ayrıca bir iş daha çıkacaktır. Çok yer kaplayacaktır. Onun için temizleyin. Fabrikasyonlar temizlemiyor. Onlar çünkü çok yaptıkları için temizlemiyor ve sapıyla koyuyor. Çürür diyorlar genelde. Çürümüyor. Asla bir çürümüyor. Yıllardır yaptığım bir tarif. Hiçbir şekilde de çürüme yapmıyor. Sizlere de önerim sapını çöpünü temizleyin arkadaşlar. Sapını çöpünü kestiğiniz yapraklar şöyle üst üste bakın, düzgün bir şekilde dizin. Yani dağınık olmasın. Şu şekilde dizin üst üste. Bu 4 kilo yaprağı dediğim gibi yırtığını, pırtığını, sapını, çöpünü ayıracağım ve hazırlayacağım. İşte gördüğünüz gibi bayağı da bir uğraştım arkadaşlar. Yani videonun çekimi bayağı bir uzun sürdü. Gerçi kestim bazı yerlerini çekmedim. İşte gördüğünüz gibi 4 kilo yapraktan işte bu kadar yaprağım çıktı. Bunlar kullanılacak yapraklar. Sapın çöpünü dediğim gibi ayırdım. Şimdi yapraklarımızı ne yapacağız arkadaşlar? Böyle temizledik, hazırladık. Şöyle derin bir tenceremizi alıyoruz. Plastikli yiyenler de olur. Böyle bir tencere de olur. Hangisini kullanırsanız, ama plastiklerde biraz yamulma burulma olabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi şöyle deste deste tencerenin içine yaprakları koyuyorum. Bakın dağılmadan şöyle deste deste bakın. Bir de bastırarak, çünkü bayağı bir yaprağım olduğu için alması lazım bu tencerenin. En büyük tencerem bu. Affedersiniz. Güzelce yaprakları yerleştiriyoruz. Bu aşamayı yaptığınız zaman zaten işinizin yarıdan çoğu bitmiş olacak arkadaşlar. Önemli olan şu yaprakların sap kesimleri ve üst üste dizme zaman alıyor. Bayağı bir zaman oluyor. Ama değer, çünkü kışın bu salamura yaprağı aldığınız aşırı pahalı. Nasıl olduğunu da bilmiyorsunuz ama kendiniz alırsanız, kendiniz yaparsanız çok daha güzel olur. Bir de yüksek fiyatlı olanlar var. 50-55 TL. Onlar daha da düzgün arkadaşlar. Unutmayın. Onların kilosu 2 katı. Artık bütçenize göre istediğiniz yerden alın. Kartmart'ta demeyin. Bunlar salamurada, tuzlu salamurada zaten yumuşuyor. Yani belli bir süre durduğu için tuzlu salamurada yumuşuyor. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi hazırladık. Şimdi sıra geldi salamurasını hazırlamaya. Burada sürahime 1,5 kilo, bakın dolu dolu, yani 1,5 kilo, az bir fazlası da var. Su var. Döküyorum. 1,5 kilo diyelim. Çok az fazlası da var. 2 sürahi.
Yani 1,5-1,5-3 kilo ya da 3,5 kilo su koyabilirsiniz. Unutmayın. Yani 3 kilo tam ölçü, yani fazla kaçırırsanız 3,5 çıkabilir. Üzerine de 3 su bardağı, bakın dolu dolu 3 su bardağı salamuralık tuz döküyorum. Bakın bu kaya tuzudur. Kaya tuzunun çekilmiş halidir. Bunlar marketlerde genelde bulunur. Üzerinde de turşuluk tuz olarak yazar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kaya tuzunun çekilmiş hali, erimesi çok daha kolay oluyor bunun. Sofralık tuz değil arkadaşlar, bunu unutmayın. Şimdi ocağa koyduk. Salamuramızı kaynamaya koyduk. Şöyle karıştırdık mı zaten bu tuz eriyecektir. Çekilmiş olduğu için çok çabuk bir şekilde eriyecektir. Salamurayı şimdi kaynatacağız. Size daha önce birçok tarif verdim. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Hiç salamurasız da tarif verdim. Yeni bir tariftir. Ona da bakabilirsiniz. Kaynadığı zaman şöyle bir tane, bakın yumurtayı içine yıkadım da bir daha unutmayın bak. Yani yıkadım, koydum. Yumurta ne yapıyor? Üzerinde duruyor. Aşağı inmiyor. Bu ne demek? Turşunun tuzunun tam ayarında olduğunu demektir. Bunu bize gösteriyor. Hiçbir şekilde aşağı yumurta inmiyor ve para kadar şöyle üzerinde çıkıyor. Bu da tamamdır. Artık tuz atmamıza gerek yok. Tam birebir ölçülü olarak veriyorum. Yarım da limon suyu sıkabilirsiniz ya da limon tozu 1-2 tane atabilirsiniz ya da hiç atmayın, yine de olur. Ben yarım limon suyunu sıktım. Limon tozu pek kullanmıyorum arkadaşlar. Ben limon tozunu pek kullanmıyorum tariflerimde. Genelde limonun kendi suyunu kullanırım. Şimdi artık salamuramız hazır. Kaynadığına göre limon suyunu da sıktıktan sonra 1 dakika sonra kapatıyoruz. Hazır. Yapraklarımızı da burada tencereye koymuştuk. Bayağı bir dolu dolu tenceremiz. Şimdi üzerine kepçe yardımı ile şöyle sıcak sıcak salamurayı döküyoruz. Dediğim gibi daha önce yayınladığım tariflere de bakabilirsiniz. Hatta linklerini aşağıya bırakacağım açıklama kısmına. İsteyen o tariflere de baksın. Yapıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar birçok yöntem ile salamura yaprak kışlık basmasını sizlere gösteriyorum. Bunlar kendi evimde yaptığım, kendi tükettiğim tariflerdir. Asla yanılma, şaşma yapmaz. Öyle 5-10 yapraktan yapmıyorum. Genelde bayağı bir yapıyorum. Herkes öğrensin. Bilenin bilmeyene borcu vardır. Bilenler bilgilerini lütfen paylaşsın ama doğru bir şekilde paylaşsın. Şimdi tamamen salamurayı bakın biraz kaşıkla döktüm. Daha sonra da kaldırıp tencereyi devirdim üzerine. İşte gördüğünüz gibi sıcak salamura döküldüğü an yaprak ne oluyor? Sararmaya başlıyor yavaş yavaş. Şöyle üzerine şimdi ağırlık koyacağız ki bu salamuranın içine tüm yapraklar alsın ki hepsi sararsın. Yoksa alaca bulaca kalır. Şöyle bastıralım. Güzelce bakın salamuranın içine bastırıyorum üzerinde. Bakın bu şekilde. Bastırıyoruz ki salamuraya yapraklar içini tamamen alsın. Bir de ne yapacağız şimdi? Bakın. Şöyle kaşık ile bakın kenarlarından da bastıralım. Yani yeşil yeri kalmasın, içine alsın. Hafif kalsa da zarar etmez gerçi de. Çünkü içine salamura da olacak. Şöyle bir tencereye su koydum ve üzerine koydum. İsterseniz bir gün önceden bu işlemi yapabilirsiniz. Bir gece bu şekilde bekletebilirsiniz. Tamamen salamurayı içine alana kadar, renkleri dönene kadar çok daha garantili olur. İsterseniz de soğuyana kadar bekleyebilirsiniz. 2 saat içinde zaten bu soğuyacaktır. Soğuduğu zaman doldurun. İşte yapraklarımız hazır. Bu kadar kolay ve basit. Ölçüyü tam olarak verdiğimiz takdirde, bildiğimiz takdirde istediğiniz kadar yapraktan yapabilirsiniz. Salamura ölçüsünü de tam verdim sizlere arkadaşlar yani. 1 kilo ya 1 bardak tuz oranı, yani bunu da unutmayın. 1 kilo salamura suya 1 bardak tuz dökeceksiniz
Hesabımız budur zaten. Yapraklarınız çoksa çoğaltın ölçüleri, 4 kilodan yapın. Azsa da azaltın. Yetmezse de tekrar biraz daha yapın. Üzerine doldurun. Bu kadar da basittir. Evet, şimdi başladık kola şişesine, yani pet şişelere doldurmaya. Bir büyük pet şişe ne kadar? Bu 2,5 kiloluk bir pet şişeye yaprakları dolduruyorum. Şöyle 5-6 ağzı küçük olduğu için içinden girecek kadar, yani çok büyük desteler yapmayın. Artık 5-6 yapıp içine yuvarlayıp salın. Arada bir vurdurun pet şişeyi ki çok daha güzel yerleşsin ve daha fazla yaprak alsın. Bakın böyle sallayın ve içine vurdurun acık yere, tık 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 tık. Çok daha fazla yaprak alacaktır. Bayramlarda da kesin pet şişeyi, dökün. Salamurasını yıkayın güzelce çeşmede ve sarın. Bunu sarırken ne yapacaksınız? Bir de onu söyleyeyim sizlere. İç malzemesine tuz kullanmayın. Yani pirincini hazırlarken tuz atmayın. Çünkü bu salamuranın tuzu tamamen çıkmıyor. Her ne kadar yıkasanız da üzerinde kalıyor. Onun için ne yapacağız? Pirincine hiçbir şekilde tuz atmayacağız. Hani baharatlarını atın. Güzelce iç malzemeyi hazırlayın ama tuz kullanmayın. Bu yapraklar tuzunu iç malzemesine verecek ve tam kararında asla tuzlu olmayan bir yaprak sarması yiyeceksinizdir. Tabii iç malzemesini istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İster kıymalı hazırlayın, ister sade, ama ben sade çok daha güzel seviyorum. Herkesin zevkine bağlıdır. Şöyle arada da bakın doldurduk salamurayı. Tenceredeki salamurayı döktüm sürahime ve doldurdum pet şişeyi ve şu şekilde azıcık bastırıyorum ki, neden bastırıyorum yanlarda? Hava kabarcıkları çıksın diye. Onları çıkardıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bakın işte bir pet şişeye, kavanoz almış aklımıza, hep kavanozu koyduğumuz için doldurduk. Şimdi kalan yapraklarını da aynı şekilde ister küçük olana doldurun, ister büyük olana, hani nasıl doldurursanız, isterseniz de yarım kiloluğa doldurun ama su şişelerine doldurmayın. Çünkü onların kapakları güzel değil. Bunların kapakları çok güzel kapanıyor ve hiç bozulmasına izin vermiyor. İsterseniz de kavanoza koyabilirsiniz. Büyük cam kavanozlarınız varsa bu yaprakları ona da doldurabilirsiniz. Ama üzerine muhakkak bir ağırlık koyun ki salamuranın üstüne yapraklar çıkmasın, kuruda kalmasın. Bu şekilde bakın, bu pet şişelerde hiçbir şekilde bu sorun olmuyor. Güzel sıkı sıkı kapandığı zaman, tam dolduğu zaman üzerine çıkma yapmadığı için yapraklarımız hazır olmuş oluyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Kışlık yapraklarınızı hazırlarsınız. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.